Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle efsanevi komutanların becerileri ne şekilde açılmalı video serisinin 3. videosundayız. Shark'tan gelen komutanları inceleyeceğiz. Zamanın tersine hareket edelim istedim. En güncel haliyle oyunun şu anda en son Shark'tan gelecek komutanı Harold Sigurdsson. Harold'dan başlayalım. İlk oyuna gelen komutan Richard'a kadar da ilerleyelim istiyorum. İlk komutanımız Harold. Harold'ı sahaya sürmeden önce ilk becerisini 5, ondan sonraki becerilerini de direkt açarak 5-1-1-1 şeklinde sahaya sürerek oyuna başlayabilirsiniz. Ondan verimi bu şekilde alabilirsiniz. Bazı komutanlar bu şekilde ilk becerisini açıp direkt sahaya sürebileceğiniz düzeyde oluyorlar. Direkt kullanabileceğiniz düzeyde oluyorlar. Harold da en güncel komutanlardan bir tanesi olduğu için ilk becerisi fullendikten sonra sahip olduğu etkiler hatırı sayılır güce sahip olmasına yeterli oluyor. Fullenene kadar giden yolda da zaten ona çok fazla katkı sağlıyor. Harold'la birlikte gelen Zenobia'nın da garnizon komutanı olması nedeniyle direkt Harold'ı 5 yapsanız da 5-1-1-1 yapsanız da sağda kullanırken Guan Yu gibi mesela ilk becerisini 5 yapıp yavaş yavaş fullemeye doğru gidiyoruz. Sağda kullanırken çok olağanüstü bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Tabii ki hani ilk becerisini 5 yapmak yerine ikinci becerisini işte açıp işte üçüncü becerisini, dördüncü becerisini falan hani biraz daha yükselmesini bekleyebilirsiniz. Yani bunu siz ayarlayabilirsiniz kendiniz ama Herald direkt 5-1-1-1 şeklinde de kullanıma açılıp verim alınabilen bir komutan. Herald'ın uygun olduğu kullanılması birlikte iyi çalışan komutanlar Herald fullendikten sonra özellikle arkasına Leonidas koyulduğunda güzel bir rally komutanı oluyor. Open Field'da da çok güzel iş yapıyor. Veya önüne bir Alex konduğunda Herald yine aynı şekilde güzel bir verim veriyor. Güzel işler yapabiliyor. Bir sonraki yani bir önceki çarka gelecek komutan da Herald'dan bir önceki komutan da William oluyor dostlar. William süvarinin yeni nesil süvarinin çok güzel hasara sahip olan özellikle üçüncü becerisiyle çok fazla dikkat çeken bir komutanı. Çok tatlı bir komutan. Dört gözle süvarilerin beklediği bir komutan. William hem Cengiz'le hem Saladin'le kullanılabiliyor olması. Yani aslında süvarilerin istediği şey birçok kombinasyonu yapabiliyor olmanın verilebilmesi William'da. Özellikle Maurya'da da bu var. Chandragupta Maurya'da da bu var. Güzel oluyor. Hoşlarına gidiyor insanların. Ben de çok beğendim. Çok tatlı oldu. Ee, Gelelim fasulyenin faydalarına. William İlk becerisi, ikinci becerisi ve üçüncü becerisi 5 yapılıp dördüncü becerisi 1 iken sahada çok güzel işler yapabilecek bir komutan. Bunun sebebi ilk becerisi zaten her sarı komutanın fullenmeli. Toplayıcılar hariç. Toplayıcı komutanlarla ilgili video bu serinin ilk videosunda toplayıcı komutanlar da vardı. Altın anahtardan gelenleri incelediğimizde. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. E, Burada aslında William'ı William yapan özelliklerden bir tanesi üçüncü becerisinin yüksek hasara sağlaması, yüksek hasara yönelik olması. Şimdi şöyle dostlar, bu komutanın ilk becerisine bakıyorsunuz 1500 hasar var. Aslında çok yüksek bir hasar değil ama üçüncü becerisine bir bakıyorsunuz. Buradan 800 hasar geliyor. Eklenen hedef başına 5 kıta olarak işte hesap edilerek işte şey olduğunda 400 de oradan gelecek. Yani 800 artı 400'den yaklaşık bir 1200 hasar buradan geliyor. 1500 de orada vardı. Etti size 2700 hasar veriyor bu komutan. Çok tatlı bir komutan o anlamda. Ee, Süvaride hani böyle yüksek hasarlı komutanlar olması süvarilerin çok hoşuna giden durumlar aslında. Çünkü çok hızlı bir şekilde girip hasarını verip çıkmak istiyorlar. Çok fazla odak almak, çok fazla işte güreşmek istemiyorlar piyadeler gibi. O yüzden de onlar için güzel bir komutan olmuş durumda. 5-5-5-1 şeklinde kullanabiliyorsunuz. YSS, Yi Son Sin. Garnizon komutanı William'dan bir önce çarka gelecek komutan. Garnizon komutanları fullenmeden kullanılması çok fazla tavsiye edemiyoruz ne yazık ki. Özellikle de Yi Son Sin'in oyuna geldiği dönem itibariyle krallıklar çok gelişmiş olduğu için açılan rallilerin hepsi full komutanlarla açılacağı için çok yüksek hasarlar alınıp askerler öleceği için insanların bin bir emekle yetiştirdiği askerlerinin sizin full olmayan komutanla garnizonu tutmanızla heba olması çok doğru olmayacaktır. O yüzden garnizon komutanlarının fullenmesi gerekiyor. Bu komutan master becerisi, ustalık becerisi açıldıktan sonra kullanılmalı dostlar. YSS'den bir önce çarka gelen komutanımız ise Ramses. Ramses okçunun uzun zamandır beklediği o kırılganlığı atabileceği komutanlar anlamında. Ramses Artemis'le birlikte geldi. Artemis'e savunma ağacına sahip. Ramses de genel itibariyle çok güzel yüksek savunma
becerilerine sahip. Örneğin 3. becerisindeki %30 savunması, 4. becerisindeki %40 savunmasının olmasıyla koşullu çalışıyor ama çok alanda güzel işler yapabiliyor. Yani Ramses'i okçu olmayan insanların da kasıp altın anahtardan gelen Elcid ile birlikte onun da savunma becerisinin olmasından dolayı alanda karma ordu kullanan, iyi para harcayan, Fransa medeniyetinde falan oynayan insanların kullandığını gelişkin krallıklarda şahit oluyoruz ve görüyoruz dostlar. Bu yüzden de Ramses normal okçular için de alanda çok güzel verimli veren bir komutan olduğu için Ramses çok güzel bir komutan. Direkt becerilerinden bahsedecek olursak da ne yapmalıyız? İlk becerisini 5 yapıp 1-1-1 şeklinde açabilirsiniz. Ramses'e bir kere başladıysanız fullemenizi tavsiye ediyorum. Alanda ve gerek de rally'de çok sizi tatmin edecek sonuçlar verecek, bir okçu olarak mutluluk duyacağınız sonuçlar verecek. O yüzden de Ramses'e başladıysanız fullleyin. İlk becerisini 5 yaparak başlayabilirsiniz. İkinci becerisini de işte 5 yapıp devam edebilirsiniz ama düz okçu saldırısını 5 yapmaya kafa harcamak yerine buradan biraz daha savunmasını artıracak, okçunun ihtiyacı olan işte o alınan beceri hasarını düşürme, o tanklık etkisi, aynı şekilde işte savunma bonusu verme gibi etkilerin güçlenebilme ihtimaline gitmesini daha çok isteyeceği için bir okçunun. O yüzden o kırılganlığını atması için ilk becerisini 5 yapıp sonraki becerilerini bir yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama o zamana kadar ki zaten okçu komutanlarını fulllediğiniz için Ramses'i zaten alanda çok zorunda kalmadıkça tercih ediyor olmayacaksınız. Bundan sonraki, daha doğrusu bir önceki Ramses'ten bir önceki komutanımız Guan Yu. Guan Yu 5-1-1-1 şeklinde kullanılabilen, güzel verim veren, hani ya ben muhteşem demek istiyorum bu komutanı. Çok seviyorum kendisini. Yani ilk becerisini 5 yaptıktan sonra, ben geçen KVK geldi bize. Yani kullanmaya başladıktan sonra işte 2,5 milyon leş kastım. Yani şöyle düşün. Ee, Ben bu Guan Yu'yu kullanmaya başladığımda benim daha T5 teknolojim bitmemişti. Yani T5 teknolojim yoktu. O yüzden de o alanda sadece 5-1-1-1 komutanla ben bu verimi alabiliyorsam, 2,5 milyon yani kill kasabiliyorsam ve bu savaştığımız krallıkta benden çok daha yüksek teknolojiler olan T5 insanlar daha çoğunluktaydı. Yani aldığım kill de büyük bir kısmı T5 oldu. Bu yüzden çok güzel verim veriyor. 5-1-1-1 şeklinde kullanmanızı öneririm. Guan Yu fullleyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla Alex'iniz fullse Guan Yu Alex ile birlikte çok güzel oluyor sevgili dostlar. Bir önceki çarka gelen yine komutanımız da Takeda Shingen. Takeda, neredesin Takeda? Buradasın Takeda. Takeda'yı kasmanız için yapmanız gereken hani açılış şekli, genel tercih edilen şeklini söylüyorum size. Genelde birçok süvari yaygın olarak 5-5-5-1 şeklinde Takeda'yı açıyor. Ama şöyle bir durum var dostlar. Takeda hem Cengiz'le hem Saladin'le hem de işte bütün aslında atlı komutanlarla çok uygun ve uyumlu çalıştığı için ama Atilla'nın aynı sinerjiyi yakalayamamasından dolayı Takeda Atilla'dan daha önce kasılması gereken bir komutan. Çünkü daha fazla verim sağlayacağı için. Bu yüzden de e, İlk 3 becerisini beşlemeyi beklemeyip ilk 2 becerisini beşleyip 1-1 iken Cengiz'in veya işte Saladin'in arkasında duruma göre, yerine göre siz tercih ederek kullanabilirsiniz. Bu şekilde öneririm. Yani zaten Takeda'yı fulllemeye başladığınız dönemde hesabınız VIP 14 olmuş olacak. O dönemde de süvariye ondan sonra kasacağınız Atilla dışında hani geride kaldığınız bir şey yok. Yoğunluk yok yani. Hani işte bir önceki kuşaktaki komutanları fullleyememiş olmanız, bir acele etmeniz gibi bir şey yok. O aralıkta zaten bir önceki kuşağın komutanları çoktan fullenmiş. Bir an önce gelsinler artık diye sabırsızlıkla bekliyor olduğunuz için hesabınızın da gelişkinlik durumu iyi durumda olduğu için 5-5-1-1 yaparak Takeda'yı kullanmaya başlayabilirsiniz sevgili dostlar. Takeda'dan bir önceki komutanımız Edward. Woodstock'lu Edward. Okçu komutanlar T5 teknolojiniz açılana kadar çok fazla kullanmanızı önermiyorum. Fullenmeden kullanmanızı önermiyorum özellikle. Hani açık değilse de en azından hani full olması lazım. Yani çünkü bunun sebebi, okçu birim kullanıyorsanız çok kırılgan oluyorsunuz ve çok fazla odak alıyorsunuz. Bu kırılganlığınızı bilen bütün oyuncular direkt size süvarisi de piyadesi de hatta okçusu bile okçuya saldırıyor. Yani öyle bir noktadasınız. Bu yüzden de fullenmeden Edward'ı kullanmanızı çok fazla önermiyorum. Ama işte çok sabırsızım, dayanamıyorum, illa fullleyeceğim, fullleme yolundayım ama kullanmaya başlamak istiyorum diyorsanız da bu noktada
İlk becerisini 5 yapıp ikinci becerisini 5 yapıp ondan sonra nispeten bir tık daha kullanmaya başlamanızı öneririm. Çünkü intikal hızı bonusu %30 artacağı için alanda oda kaldığınızda kaçma ihtimalinizi arttıracak. Sağlık bonusunu %30 verdiği için de bir miktar alandaki o kırılganlığınızı azaltacağı için ancak o zaman o şekilde bir miktar kullanabilirsiniz diyorum ve Edward'dan bir önceki komutanımız Çark komutanımız İskender'e gidiyorum. Alexander'a gidiyorum. Alexander çok güzel bir komutan. Alexander'la ilgili kanalda videomuz var. İzleyip inceleyebilirsiniz. Alexander'a dair her şeyi konuşmaya çalıştık. Alexander'ı sahaya sürmeden önce 5-5-1-1 şeklinde yapmanız, bu şekilde kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü ilk becerisi kalkan becerisi, zaten ilk beceriler fulleniliyor. Ama ikinci becerisi de Alex'in hasar veren ve iyileştirme etkilerini azaltan en kıymetli özelliklerinden bir tanesi. İskender zaten biliyorsunuz bir saldırı komutanı. Bu yüzden de İskender'i bu şekilde kullanmanızı, bu şekilde kullanmaya başlamanızı öneriyorum. Fullemeniz gereken bir komutan olduğunu düşünüyorum. Yani İskender'in oyuna geldiği dönemde aslında piyadenin en ihtiyacı olduğu dönemde imdadına yetişiyor. İntikal hızı en yüksek olan piyade komutanlarından bir tanesi olduğu için o yavaş hantal piyadeyi hasar da verebilen, aynı zamanda supportif becerisiyle kalkan atarak dost birimlerine de destek olabilen bir hale getiriyor. Ustalık becerisinin açılmasıyla da e, düşman hedeflerinin %30 daha fazla hasar almasını sağlıyor. 3 tane kıtanın 4 saniye boyunca %30 daha fazla hasar almasına da sebebiyet veriyor. O yüzden çok güçlü ve tavsiye ettiğimiz bir komutan piyadeyseniz kesinlikle fullemeniz gerekiyor geldiği zaman. Bir önceki komutanımızda Çark'a, Alex'ten önce gelen komutanımızda Cengiz Han. Cengiz Han'ın 5-5-5-1 şeklinde kullanılması ve o şekilde getirildiğinde kullanılmaya başlanmasını öneriyoruz. Bunun sebebi Cengiz Han'ın 3. becerisi çok kıymetli bir beceri. Yani burada %30 hasar yazıyor. Buradaki %30 hasar hem normal saldırıları hem karşı saldırıları hem de beceri hasarını destek veren çok güzel bir beceri olduğu için 5-5 5-5-5 yapmanız. İlk 3 becerisini 5 yapmanız gerekiyor. İkinci becerisini hani çöpe atamayız. İkinci becerisi de çok kıymetli bir beceri. İkinci becerisi öfke koşulunu azaltıyor. İlk becerisini atmanız gereken öfkeyi düşürüyor. Cengiz'le ilgili videomuz var. Her şeyini konuştuk. Detayları da oradan inceleyebilirsiniz. Cengiz fullemeniz gereken bir komutan bu arada sevgili dostlar. Fullendiği zaman bir komutandan daha fazlası oluyor gerçekten. Cengiz'den bir önceki komutanımız da Çark'a gelen bir önceki komutanımız da Yi Song-ji. Kanalımızda Yi Song-ji ile ilgili bir inceleme videosu var. Her şeyini konuşmaya çalıştık. Her şeyini anlatmaya çalıştık. Ne alanlarda kullanıldığını anlatmaya çalıştık. Mesela çoklu barbar gibi bir etkide de kullanılabiliyor. Bunu Richard'da anlatacağım. Yine biraz daha bahsedeceğim Richard'da geçince. Bir önceki komutan Richard olarak gelecek Çark'a. YSG'nin olayı fullenmesi gerekiyor. Çünkü çember şeklindeki bir alana alan hasarı veriyor ve çok güzel bir hasar veriyor. O yüzden kıymetli bir komutan. Ama YSG'yi sahaya sürmeniz 5-5-1-1 şeklinde olmalı. Bunun sebebi ilk becerisi zaten fullenecek ama ikinci becerisinde öfke geri kazanımı var. Öfke geri kazanımı da sizin becerinizin, kıymetli olan becerilerinizin çok daha hızlı atılmasını sağlayacağı için bu şekilde sahaya sunuyoruz dostlar. Ve ilk Shark'tan gelen oyunun ilk Shark komutanı Richard'a geçiyoruz. Aslında Richard bu döngüyü tersten yapmamızın en temel sebebi olan komutan. Çünkü Richard üzerine konuşacağımız çok şey var. Hani Richard'ın videosunu da kanalda bulabilirsiniz. Richard'ı Shark'tan geldiğinde öncelikle Richard'ı ben her birime öneriyorum. Yani süvariye de okçuya da öneriyorum. Bunun sebebi çoklu barbar kesmekte Richard'ı kullanıyoruz. Yani Lohar'ın iyileştirme etkileri yeterli olmayabiliyor. Ama Richard'ın iyileştirme etkileri yeterli oluyor çoklu barbar keserken. Bir gün boyunca şehrinize hiç geri dönmeden arkasında max bir YSG kullanarak yoksa işte yelpaze alan etkisi çok geniş olan bir Battlefield kullanarak birden fazla barbarın iç içe geçtiği bölgelerde barbarlara bir tane barbar AP'si harcayarak alan hasarı vererek hepsini tek AP ile kesip daha fazla hızlandırma, daha fazla kaynak, daha fazla tecrübe kağıdı ve elmas kazanmanıza sebebiyet verdiği için hesabınızın gelişimi için çok kıymetli oluyor. Bu yüzden özellikle okçular için daha erken kullanılabilir olmasıyla size 5-1-1-1 şeklinde süvariye de okçuya da öneriyorum. Richard YSG
Bir noktadan sonra süvariler de YSG'yi fulllediği için çok kıymetli oluyor. Çoklu barbar keserek 5-5-5-1-1-1 şeklinde faydalanabileceğiniz bir komutan. Onun dışında ustalık birimi piyade olmayan, alanı piyade olmayan komutanlar şeyler içinde, hesaplar içinde aynı şekilde kanyonda vesairede bir tank ihtiyacı olduğunda işe yarıyor sevgili dostlar. Onun dışında piyadenin ne yapması gerektiği ile ilgili konuşalım. Piyade bu komutanı ne şekilde açmalı? Piyade bu komutanı, eğer genç bir krallıktaysanız ilk becerisini 5 yapıp yani yeni oyuna başlamış bir krallıktaysanız, taze bir krallıktaysanız ilk becerisini 5 yapıp ikinci ve üçüncü becerisini açmalısınız. İkinci ve üçüncü becerisini açıp dördüncü becerisini açmadan ona ilk 3 becerisi 5 olana kadar kafa harcamalısınız. Dördüncü becerisini devreye sokmamanız çok önemli değil o noktada. Erken aşamasında, oyunun erken aşamasında Richard gerçekten çok güçlü bir komutan, yaptığı iyileştirme ve hasar azaltma etkileri vesaireyle gerçekten sorun çıkartan bir komutan. Tanklığına karşı erken oyunda çok fazla çözüm bulunamıyor. Bu yüzden de ilk 3 becerisi 5 olana kadar bu beceriden feragat etmeniz sizin için sorun olmayacaktır. Yaşlı bir krallıkta sonradan piyade kasmaya karar verdiyseniz, kafa biriktirdiniz vesaire vesaire, hani yaşlı olmaya başladı nispeten, yeni başlayanlara göre yaşlı bir olmaya başladı. Alex geldi mesela örneğin oyuna. O noktada yapmanız gereken şey 5-5-1-1 yapın ve Richard'ı bırakıp Alex'i fulllemeye gidin direkt. Çünkü sonradan piyadeye geçmeye karar verdiğiniz için Richard'ın oyundaki en güçlü olduğu dönemi kaçırmış olacaksınız ve Richard'ın 3. becerisini 5 yapmanızdan çok Alex'in bir an önce full olmasına ihtiyacınız olacak. Çünkü Alex'in çok verimli olduğu dönemleri yaşamaya başlıyorsunuz. Bu yüzden de Alex'ten daha net faydalanabilmeniz için bunu bu şekilde tercih etmeniz gerekiyor. Ben Richard'ı bu şekilde yaptım. Yani sonradan piyade geçmeye karar vermiş birisi olarak Richard'ı 5-5-1-1 şeklinde kullanmaya başladım ve bu şekilde yaptım. Ve Alex'imi fullledim. Şu anda Guan Yu fullemeye gidiyorum. Benim hesabım bu şekilde piyadelik noktasında ilerliyor. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Ben Richard'ı illaki fullleyeceğim. Yani bir piyadenin Richard'ı fulllemesi gerekebilir. Yani gerekiyor bir noktadan sonra. Komutanlar gelmesi falan geciktiğinde, o ara çok fazla kafanız olduğunda fullleme yönünde adımlar atabiliyorsunuz ama hani Alex çok daha işime yarayacak. Guan Yu çok daha işime yarayacak pozisyonda. Hani Richard'dan zaten çoklu barbarda, işte ön safta, kanyonda veya işte etkinliklerde tank gerektiğinde vesairede faydalanabiliyorum zaten. Şu haliyle yeterli oluyor benim için. Benim için artık daha çok fazla hasar veren ve piyadenin tadını daha çok çıkarabileceğim komutanlara odaklanma zamanı. Çünkü nispeten yeni başlayanlara göre çok daha gelişmiş bir krallıktayım ve orada etki gösterebilmem için şu anda daha yeni nesil komutanları kasmam gerekiyor sevgili dostlar. Richard'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Richard'la ilgili zaten video yaptık. Richard'ı da incelemediğimiz, her şeyini konuştuğumuz, her şeyini anlattığımız, elimizden geldiğince atlamamaya çalıştığımız videomuz da kanalda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerimi beğeniyorsanız lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Abone olmanızı rica ediyorum. Gerçekten bana çok büyük desteği oluyor. Eğer size bir şekilde oyuna dair katkıda bulunuyorsam lütfen kanala abone olup bana destek olun. Onun dışında aklınıza takılan, oyuna dair videonun konusuyla ilgili olmasa bile o an için aklınıza gelen şeyleri, oyunda merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak, soru olarak aşağıya bırakabilirsiniz. En müsait olduğum zaman da hepsine cevap vermeye çalışıyorum ve hepsine cevap veriyorum mümkün olduğunca. Hoşça kalın.